Osmanlı İmparatorluğu deyince savaşlarda aklımıza düşmanlarına korku salan Yeniçeri Birliği'nin gelmesi epey normal bir durumdur. Kendine has bir tarzı olan bu korkusuz savaşçılar Osmanlı İmparatorluğu için vazgeçilmez birliklerdi. Dünya tarihinin kaderini değiştiren olaylardan biri olan Konstantiniye fethinde de bu birliklerin önemi bir kez daha vurgulanmıştı. İşte bugünkü videomuzda Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü ve efsanevi askerlerinden biri olan Yeniçeri savaşçılarının günlük hayatına bir yolculuk yapacağız. Disiplinli yaşamları, askeri başarıları ve toplum içindeki benzersiz yerleri ile tarih boyunca dikkat çeken bu elit askerlerin bir gününü birlikte keşfedeceğiz. Sabahın ilk ışıklarından başlayıp geceye kadar süren bu zorlu ve merak uyandıran hayatlarını yakından inceleyelim. Hazırsanız Osmanlı'nın en korkulan ve saygı duyulan ordusunun derinliklerine inmeye başlayalım. Yeniçerilerin kökenleri ve tarihçesi. Yeniçeri Ocağı, Osmanlı İmparatorluğu'nun 14. yüzyılın sonlarına doğru kurulan elit bir askeri birliğiydi. Osmanlı ordusunun en disiplinli ve sadık askerleri olarak bilinen Yeniçeriler, padişahın koruyucuları ve savaş meydanlarının vazgeçilmez güçleriydi. Yeniçerilerin en dikkat çekici özelliklerinden biri, devşirme sistemiyle Hristiyan ailelerden alınan genç erkek çocukların eğitilerek Müslümanlaştırılması ve Osmanlı hizmetine alınmasıydı. Bu çocuklar, askeri eğitimin yanı sıra İslam dini ve Osmanlı kültürü hakkında da derinlemesine bir eğitim alırlardı. Yeniçeriler, başlarda sadece padişahın emrinde çalışan ve onun güvenliğinden sorumlu olan bir birlikti. Ancak zamanla imparatorluğun fetih politikalarının merkezinde yer aldılar ve Osmanlı ordusunun en etkili gücü haline geldiler. Hatta Yeniçeriler 16. yüzyılın sonlarına kadar sayısız savaşta Osmanlı İmparatorluğu'na büyük zaferler kazandırdı. Yeniçerilerin günlük yaşamı sıkı bir disiplin ve düzen içinde geçerdi. Güne erken saatlerde başlarlardı. Özellikle savaşın kaderini belirleyen birlikler olarak bilindiklerinden en iyi yiyecekler Yeniçerilere veriliyordu. Bu yiyeceklerin içerisinde enerji miktarı yüksek, et ve protein ağırlıklı besinler yer alırdı. Yeniçeriler sabah namazının ardından günlük antrenmanlarına başlarlardı. Bu antrenmanlar fiziksel dayanıklılığı artırmak ve savaş becerilerini geliştirmek üzerineydi. Yeniçeriler kılıç, mızrak, okçuluk gibi savaş tekniklerinde ustalaşmak için yoğun bir eğitim alırlardı. Yeniçeriler, Osmanlı İmparatorluğu'nun disiplinli bir şekilde organize edilmiş askerleriydi. Her Yeniçeri belirli bir bölüğün üyesi olurdu ve bu bölüklerin her biri farklı bir askeri uzmanlık alanında faaliyet gösterirdi. Bu bölükler askeri hiyerarşiye göre düzenlenmişti ve her birinin kendi komutanı vardı. Disiplinli bir yaşam süren Yeniçeriler, boş zamanlarında da birbirleriyle mücadele eder, spor yapar ve askeri becerilerini daha da geliştirmek için çalışmalarına devam ederlerdi. Hatta bazı Yeniçeriler farklı iş tecrübelerinde de bulunurlardı. Örneğin pazarda bir tüccar olarak mal alıp satar ve geçimini bazen bununla sağlardı. Yeniçerilerin eğitimleri. Yeniçeriler Osmanlı İmparatorluğu'nun en disiplinli askerleriydi. Eğitildikleri ocaklarda hem askeri hem de dini eğitim alırlardı. Eğitimin ilk aşamalarında genç Yeniçerilere Osmanlı İmparatorluğu'nun temel değerleri, İslam dini, Osmanlı tarihi ve askeri stratejiler öğretilirdi. Bu eğitimler onları sadece birer savaşçı değil, aynı zamanda imparatorluğa sadık bireyler haline getirmeyi amaçlardı. Yeniçeri Ocağı'nda eğitim, teorik bilgilerden çok pratik beceriler üzerine yoğunlaşmıştı. Okçuluk, kılıç kullanımı, süvari eğitimi ve stratejik düşünme, Yeniçerilerin uzmanlaşmaları gereken alanlardı. Eğitimin yanı sıra Yeniçeriler arasında sıkı bir dayanışma ve kardeşlik bağı da gelişirdi. Her bir Yeniçeri diğerine karşı sorumluluk hissederdi ve bu da onların savaş alanında daha etkili bir şekilde mücadele etmelerini sağlardı. Yeniçerilerin İstanbul'da Eski Odalar ve Yeni Odalar adıyla anılan kışlaları mevcuttu. Bu kışlalar Yeniçerilerin askeri ve sivil yaşamlarındaki tüm faaliyetlere ev sahipliği yapardı. Yeniçerilerin yemek pişirdikleri kazanlar kutsal sayılırdı. Bu kazanların savaşta kaybedilmesi durumunda o bölüktekiler görevden alınır ve bir daha o bölüğe kaydedilmezlerdi. Her orta ve bölüğün kendine özel nişanları vardı. Ayrıca Yeniçeriler börk adı verilen bir başlık takarlardı.
Çuha adı verilen kumaştan yapılan mavi veya lacivert renkli cübbeye benzeyen ve dolama adıyla bilinen bir elbise giyerlerdi. Kılıç, kalkan, yatağan ve balta Yeniçerilerin başlıca kullandıkları silahlardandı. Tüfek de 16. yüzyıldan itibaren orduda yaygınlaşmasıyla birlikte Yeniçeriler tarafından da kullanılmaya başlandı. Aynı zamanda Yeniçeriler her 3 ayda bir ulufe adıyla bilinen bir maaş alırlardı. Bunun yanında düzen akçesi ve cülus bahşişi gibi isimlerle bahşiş alırlardı. Yeniçeriler Osmanlı ordusunun bel kemiğini oluşturuyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun genişleme döneminde bu elit askerler birçok savaşta kritik roller oynadılar. İstanbul'un fethinden Viyana kuşatmalarına kadar pek çok önemli savaşta yer aldılar. Disiplinli yapıları, eğitimli olmaları ve stratejik düşünme kabiliyetleri onları savaş alanında vazgeçilmez kıldı. Yeniçeriler hakkında bazı ek bilgiler: köle ile özgür insan arası bir statüye sahip olan Yeniçeriler, emekliye ayrılana kadar evlenemez veya çocuk sahibi olamazdı. Öldüklerinde ise mal varlıkları Yeniçeri ocağına kalırdı. Onların tüm ailesi babaları olan padişahtı. Öyle ki padişah geleneksel olarak 1. ortanın 1. üyesi olarak ocağa kaydedilir ve padişah veya sultan değil baba yazılırdı. Öyle ki her 3 ayda bir dağıtılan maaşlarda padişah Yeniçeri kıyafetini giyer ve bir Yeniçeri olarak maaşını alırdı. Yeniçerilerin kendilerine has olan bir özelliği de savaş bandolarının olmasıydı. Emirlerin iletilmesi, askerleri manevi olarak desteklemek ve harekat sırasında senkron sağlamak için bando kullanılıyordu. Mehteranlar adını alarak ilk modern ordu bandosu olarak tarihe geçti. Yeniçeriler ilk isyanlarını 1446'da Konstantiniyye'yi fetheden ve Büyük Türk lakabıyla tanınan 2. Mehmet'e karşı çıkardılar. Yeniçeriler 1622 tarihinde Genç Osman lakabıyla bilinen Padişah II. Osman'ın Yeniçeri birliğini kaldıracağını duyunca Padişah Genç Osman'a karşı isyan edip padişahı tahttan indirip katletmişlerdir. Yeniçeri Ocağı işlevini kaybettiği ve eski faydalarının kalmadığı öne sürülerek 2. Mahmut tarafından 1826 yılında kanlı bir şekilde kaldırılmıştır. Yeniçeriler Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü ve saygı duyulan askerleriydi. Günlük yaşamları, sıkı eğitimleri ve savaş alanındaki başarıları onları tarihin unutulmaz figürleri haline getirdi. Bu videomuzda Yeniçeri savaşçılarının gününü ve Osmanlı ordusundaki rollerini inceledik. Umarım bu yolculuk sizler için de ilgi çekici olmuştur. Bu tarih yolculuğumuzda da bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Video hakkındaki görüşleriniz bizim için çok önemlidir. Bu nedenle videoya yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda video hoşunuza gittiyse bu tür videoların devamı için lütfen beğenin, paylaşın ve abone olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.